Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Mededin Resulü, mededin salat ve ashabi Resulü, mededin meşayihine destur. Ve la inşallah fazdan sayyidina Muhammedin hakkâni meded. Tarikatına as-suhba ve hayru fil cemiyye. Allah cennetimizi hayırlı etsin, daim etsin inşallah. Allah Azze ve Celle buyuruyor, fitneye karışmayın, fitneden uzak durun. Fitne Allah'ın sevmediği şeydir. Bu şeytanın eşidir fitne. Ayet-i kerime وَلَا يَحِقُ الْمَكْرُ سَيِّئُ اِلَّا بِأَهْلِهِ. Yani böyle kötü niyetli olan insan, onun zararı kendine gelir. Şimdi ahir zamandır fitne yapmak kolaydır. Fitne yapmak insanlar için bir kazanç zannediyorlar. Ahir zamanda fitneler çoğalır diyor Peygamber Efendimiz. İşte biz bu ahir zamanda fitnenin çoğaldığı zamandayız. Müslümanlar çünkü imanları zayıf, öğrendikleri şey zayıf olduğu için fitneyi iyilik zannediyorlar. Fitneden uzak durun diyor meşayihten, Peygamber Efendimiz de. Efendinin tavsiyesi fitne zamanı bir çok olursa, çok fazla olduğu vakit evde oturup dışarı çıkmamak. Dışarıya çıkmayan insan emniyettedir diyor. Dışarıya çıkıp oraya ne oldu diye bakan bile, ona bile tehlike var diyor. Dışarıya bakacak ne vardır diye bakan. Onun için insan, tarikat ehli, meşayihler tavsiyeler hiçbir zaman fitne yapmadılar. Devamlı olduğu yerde ulul emre itaat edip insanlarla da geçindiler. Fitne yapan insanın başına devamlı belalar geldi. Fitne kötülüktür. İşte meşhur söz var. Rüzgar eken fırtına biçer der. Yani kötülük ekersen sen başına az bir şey yaptım deyip de kurtulurum deme. Sen başına çok daha ne olduğu, ne geleceği belli olmayan zorluklar, belalar gelir. Kötülükten uzak durun. Sana kötülük yapılsa bile sen sabret. Onun ecrini Allah verir. Onun sabrının da faydasını görürsün. Çoğu zaman insan bir şeye çok üzülür. Bu niye böyle oldu, ne için bu şey oldu diye üzülür. Sonra bakar ki yani bu olmasa çok daha berbat bir şeyler olabilirdi. Burası dünyaya çok bakıyor diyorlar. Şimdi Avrupa, dünya her tarafta artık aynı oldu.
her taraf artık ruhaniyete bakan yok. Nerede menfaat diye düşünen çokluktur. Çoğunluk. Yani burada böyle oldu, orada daha değişik değil. Her tarafta aynı. Bu bir şey oluyor. İnsan Allah'ın takdiri olup da ona sabretmeye uğraşmıyor. Hemen itiraz etmeye kalkıyor. Bu da insanı yese itiyor, yani ümitsizliğe itiyor. Bir defa biz bu dünyaya kendi isteğimizle gelmedik. Allah'ın bir takdiridir. Bizi bu dünyaya gönderdi. O gönderdiğine göre onun kullarıyız. Onun dediği olacak. Biz kendimiz gelsek bunu isteriz, şunu isteriz diyebilirsin. Yani kendi kendine haşa. Zaten öyle bir şey olamaz. Sen Allah yarattı. Allah'ın dediği olur. İşte bunu bu materyalist dünya, bu son dediğimiz gibi her taraf Avrupa olmuş. Bütün dünya Avrupa olmuş. Materyalist, imansız. İmanın birinci şeyi Allah'a inanmaktır. Bunlar bazıları doğrudan hiç inanmıyorlar. Bazıları da inanıyoruz diyor ama yaptıkları işler hiç inandıklarına benzemiyor. Burada bu iman meselesidir. Ne kadar zorlansan, şimdi öyle bir hal olmuş, Allah muhafaza etsin. Zorlandı mı hemen ya canına kıyıyor ya bilmem kafayı yiyor. Bu da işte iman olmamasının zararıdır. Şimdi eski zamanda imanlar o kadar kuvvetliydi ki Kur'an'da da anlattığı üzere kral vardı, kendine taptırıyordu. Allah onun kavmi bir peygamber gönderdi, hak yolunu gösterdi. Onlar da inandı, yok sana tapılacak tek Allah var, sen de bizim gibi insansın, sana tapamayız dediler. Yok, eziyet verdi bunlara, işkence yaptı, gene bir netice alamadı. Burada şimdi bu zamanki insanlar gibi değil, o zaman ne insan hakları var, ne bilmem ne hakları var. Adam istediği gibi asıp keser, eziyet ederdi. Şimdiki insanlar her şeyleri var, biraz sıkıntı oldu mu onu tahammül edemiyorlar, imansızlıktan o da işte. Yani bir netice alamayınca daha korkunç bir şey yapmaya karar verdi kral. Bir hendek kazdırdı. İçine odun doldurup ateş yaktı. Kim bana bu dininden dönmezse, bana gene tapmazsa ateşe atacağım dedi. Hendeğin içine atacağım. Hiçbiri dönmedi. Hepsi teker teker atıldı. O kuvvetli imandan dolayı hiç dönen olmadı. Orada gene bir hainlik yapıp bir tane hanım elinde bebeğiyle geldi. O da imanlı, demiş. Bebeğini yakarım demiş, sen dönmezsen demiş. O vakit biraz
annelik duygusundan dolayı tereddüt etmiş kadın. Allah'ın hikmeti çocuk dile gelmiş demiş. Sakın ikimiz de bu ateş değil cennettir. Buraya sen buna dinleme. Buraya girelim biz demiş. O insanlar imandan dolayı bu şeyler yaptılar. Canlarını da verdiler. Dinlerinden dönmediler. Yoksa kralla olsalardı kral kendilerine hem istediklerini verecekti hem en kıymetli şey yani şeye bakarsın. Şimdi o kıymetli şey Allah için verilir. Allah için verdiler. Onu da güya bağışlayacaktı. Onların imanları hayatlarına daha kıymetliydi. Şimdiki insanların değil hayatlarından en ufak bir şeyle zaten hiçbir şeye imanlarını vermiş. Bu 3-5 tane akılsız adamın sözüyle imansız olmuşlar. Ondan sonra da huzur arıyorlar, mutluluk ararlar. Dağlar başında orada burada acayip hareketler yapıp acayip inançlara gidiyorlar. Ne kadar Allah'tan uzak olsak o kadar daha kötü oluyorlar. İşte bu esas mevzu fitneyi yapan insanlar Allah'ın korkusu yok, Allah'a inançları olmadığı için Allah iyilerle olun diyor. Kim ki gene ayet-i kerime zalimlerle beraber olursa ona da muhakkak bir musibet, bela gelebilir diyor. Yani dediğimiz gibi meşayihlerin dünya işiyle zaten işleri olmaz. Bu fitne yapanlarla ya insanlara iyi olmayan insanlarla beraber olmaları imkansızdır. Onların içinde merhametten, iyilikten başka bir şey yoktur. Çoğu zaman bazen böyle bir acayip haller oluyordu da Şeyh babamızla konuşurduk. Bu adam şöyle yaptı, bu adam böyle yaptı diye bir epeyce bir şeyler olurdu ki söylerdik. Şeyh Efendi de ona bir özür bulurdu. Bu şu işe yarar, bu işe yarar diye onun usulü öyledir, bunun usulü böyledir diye bir başka şeyler söyleyip hiçbir zaman adamı kötülemek istemezdi. İyiye yorardı. Demek ki meşayihlerin içinde iyilik var. Hiçbir zaman düşünebilir aslında da düşünmezdi. Yani başkasının içinde kötülük yapacak, şunu yapacak, bunu yapacak diye onlara bile kondurmazdı. Yani bu kötülük yapacaklar diye. Onun için Allah'a şükür hiçbir zaman bir kimseden zarar gelmedi. Tabi bazı gene Şeyh Efendi çileler çekti ama yani öyle bir ağır bir şey olmadı Şeyh Efendi'ye. Daim rahat,
Çünkü iyilik eken iyilik bulur. Mevlana'nın hikayesi var. O da güzel hikaye bu mesele için. Zamanın birinde bir kafile yola çıkmış. Bu kafile çölde giderken yolunu kaybetmiş. Yolunu sonra bir yere varmışlar. Ta oraya gidene kadar ne kadar yiyecek falan varsa bitirmişler. Açlıktan neredeyse ölecek gibi olmuşlar. Derken oradan bir tane fil yavrusu gelmiş. Tosun gibi yavru. Demişler ki biz bunu keselim, yiyelim. Bak büyük olsa hepsini şey yapamazlar, kuvvetlere yetmez büyük fil ama küçük olunca bunu kesip yiyelim demişler. Oradan birisi demiş, sakın nefsinize uymayın. Bunu yerseniz gelip annesi babası sizi parçalar. Korkmuşlar, biraz beklemişler. Sonra biraz daha sonra baktılar, etrafa bakmışlar, kimse yok. Nefisleri de galip gelmiş. Hayvancağızı orada kesip kebap yapıp yemişler. O adam yememiş. Nefsine hakim olmuş, ben yemem demiş. Bunlar karınları doymamış, iyice tıka basa yemişler. Uyku basmış, yatmışlar hepsi. Biraz sonra bunun hayvanın annesi gelmiş, arıyor buraya, bakmış, yavrusu orada öldürülmüş, kesmiş. O adamlar da orada onların yanlarına gelmiş. Yatıyor, uyuyorlar onlar. Başlamış koklasın. Çok kuvvetli koku alır o, bunu büyük. O yiyen adamların kokularında onun hayvanı yedikleri belliydi. Onları birer birer almış, parçalamış orada. Tek o adam onu koklamış, onda bir şey bulmayınca dönüp gitmiş. İşte bu büyük bir Mevlana, Allah sırrını takdis eylesin, büyük evliyaların büyüklerindendir. Büyük bir ibret var bunda. İçinde kötülük olan muhakkak başına bir bela gelir. İçi temiz olup da temizlikte nefsine hakim olmakla oluyor. O da selamettedir. Onun için bu tavsiyemiz içlerimiz merhametle dolsun, iyilikle dolsun. Kimseye yani kötülük olabilir, İslam içinde biraz buğz filan olabilir insanın, yani nefsine hakim olamaz ama onu faaliyete çıkarması. Öyle olan insan selamettedir. Hem dünyada hem ahirette. Ötekisi hem dünyada selamet değil, yani her daim korkuyla yaşıyor. Acaba benim yaptıklarım çıkacak mı? Acaba ne olacak? Acaba şu mu olacak, bu mu olacak? Korkuyla yaşar. İçi temiz olan insan Allah'tan başka kimseye bir borcu, hesabı yoktur. Allah hepimizi bu kullardan etsin, selamet olan insanlardan etsin inşallah. Allah'tan başkasına muhtaç olmayalım, Allah'tan başkasından korkmayalım inşallah. İnşallah İslam'a, Müslümanlara da Allah selamet versin, muhafaza etsin inşallah. Ve minallah tevfik. El Fatiha.